Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yepyeni tariflerle yine sizlerleyiz. Çıtır çıtır, çok güzel ıspanaklı börek. Şöyle parçalanıyor çıtır çıtır. Bu güzel tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler olsun. Tarifimize başlarken tabağımıza 1 tatlı kaşığı kuru maya aldık. 2 su bardağı ılık suyu tabağımıza alıyoruz. Maya eriyinceye kadar şöyle çırpıcıyla karıştırıyoruz. Yeterince çırpıcıyla karıştırdık. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu eleyerek kullanıyoruz. Ben önceden elemiştim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. Unun hepsini birden ilave etmiyoruz. Bu arada malzemelerimizi açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bulabilirsiniz. Her unda farklılık gösterebiliyor. Unu azar azar dahil edelim ki yoğunluk derecesi farklı olabiliyor. Hamurumuzu iyice yoğurduk. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım ben. Dediğim gibi her unda farklılık gösterebilir. Şöyle bir tabağımızın içerisine biraz un serpiyoruz. Yoğurduğumuz unumuzu o tepsimize alıp hamurumuzu tepsimize aldık. Üzerine de bir miktar un serpip üzerini kapatıp 20 dakika dinlendiriyoruz. Hamurumuz yeterince üzeri kapalı streç filmle dinlendi. Şimdi hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Tezgahımıza da bir miktar un alıp hamurumuzu onun üzerine alıyoruz. Üzerine tekrar biraz un aldık. Şimdi hamurumuzu bezelere ayırıyoruz. Sekiz tane beze yapacağız. Bezeler keserken irili ufaklı olabilir, eşitleyebilirsiniz. Evet, bezelerimizi yapıyoruz. Bezelerimizin tamamını yaptık. Bezelerimizi tekrar tepsimize alıyoruz. Tepsimize tekrar un serptik ve böylece üzerini kapatacağız. Bir 20 dakika daha dinlenecek böyle. Bezelerimiz yeterince dinlendi gördüğünüz gibi. Şimdi ilk bezemizden başlıyoruz açmaya. İlk bezemizden açmaya başlıyoruz. Altına üstüne tekrar un aldıktan sonra hamur çok güzel kendi kendine açılıyor. Şu şekilde açıp kenara alıyorum.
Fazlalıkları un varsa şu şekilde üzerinden alıyoruz. Kenara alıyoruz. Son hamurumuzu da açtık. Ve şimdi bunu yağlayalım. Tabağımızın tabanını yağlıyoruz. İlk hamurumuzu aldık tabağımıza. Tabanını yağladıktan sonra yağımızda ise 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, tereyağını erittik, sıvı yağ karıştırdık. 2 karışımı hamurumuzu yağlıyoruz. Tamamını bu şekilde yağlıyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Yarım saat bekleteceğiz. 2 soğanı robottan geçirdim. Yarım çay bardağı zeytinyağıyla kavuracağım az bir şey. Soğanımızı yeterince kavurduk. Şimdi ıspanağımızın üzerine alacağız. Ispanağımızın üzerine soğanımızı alıyoruz. Tuz ve baharatlarını dahil ediyoruz. İstediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Tuzu da damak tadınıza göre uygulayabilirsiniz. Ben 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Şimdi bunları birbirine karıştırıyoruz. İç harcımızı hazırladıktan sonra tezgahımıza bir miktar tereyağı, sıvı yağ karışımından döküyoruz. İlk hamurumuzu tezgahımıza aldık. Başladık açmaya. Şöyle çeke çeke açıyoruz. Zaten hamur çok güzel. Çekince kendisi geliyor. Kocaman oldu bile. Ufak tefek yırtılmalar olsa da telaş etmeyin, oluyor. Piştikten sonra hiçbir şey belli olmuyor. Kenarını bir miktar kıvırdık şöyle. Ispanaklı iç harcımızdan şöyle bol bol üzerine koyuyoruz. Bu arada yarım kilo ıspanağımız vardı. Onu kullanıyoruz. Kenarlarını da çok hafif kıvırıyoruz şöyle. Her iki kenarı da şu şekilde sarmaya başlıyoruz. Şeklini şu şekilde yapıyoruz. Sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizi alıyoruz. Şu şekilde yine açıyoruz. Dediğim gibi ucundan tuttuğunuz zaman çeke çeke açılabiliyor. Çok rahatça açılıyor. Kenarından çok az bir şey kıvırıyoruz.
İç malzemesi de istediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Peynirli, patatesli, pırasalı her şeyi yapabilirsiniz. Ben ıspanaklı yapıyorum. Kenarlarından da çok az bir şey kıvırıyoruz. Evet, şu şekilde. Şöyle sarıyoruz. Dediğim gibi yırtılmalar olabilir ama hiç sorun değil. Sonuç mükemmel oluyor. İşte bu kadar. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, böyle de güzel oluyor. Bir yumurta sarısı, bir çorba kaşığı sıvı yağ karıştırdık. Şimdi bir tepsi bitti. Üzerlerini sürüyoruz. Bu arada da fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Sıcak fırına vereceğiz böreklerimizi. Şimdi fırına gönderiyoruz. Bir kısmı pişti, çıktı fırından gördüğünüz gibi. Bitti, pişti. Bir kısım fırında pişiyor şu anda. Çok da güzel oldu gördüğünüz gibi. Çıtır çıtır. Evet, bizlerden bu kadar. Yapacak ve yiyecek olanlara sağlıkla afiyet olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın ama her daim bizimle kalın.